Herkese selamlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. İnanılmaz mutlusunuzdur. Çünkü söyleyeceğim şeyler çok güzel. O kötü şeyler de var. 7'sine geldik mesela. 7'sine geldik, her an böyle bir dump yaşandı. 25'ine geleceğiz. Serüvenler neler olacak? Bunlar hepsini anlatacağım. Bak, videoyu sonuna kadar izleyen var ya, o kadar büyük şeyler kazanacak ki. Çünkü neden bunu söylüyorum? Ship'te söylemiştim abi, bak direkt ben ayrıntıya geçeceğim. 32.000 seviyesine geldiği zaman abi büyük bir kırılım olacak. Dedim ya, ben burada hani satmıştım 35-50 seviyesinde ve tekrardan burada bir W yapsın, ben tekrardan alacağım diye söylemiştim. Bak burada da nereden baksan beklediğimiz bir atan hemen hemen aynısı olmuş. Sonralardan neler oldu zaten. Bak buradan direktmen 44-45 seviyelerine kadar geldi. O söylediğim olaylar bunlar, of gerçekten de var ya, bak ben de ilerleyen inanılmaz şeylerin kazandığını söyleyebilirim. Yani benle ilerlediyseniz kendimden söyleyerek, kendimden yani yani kendimi görerek dile getiriyorum. Bir büyük şeyler kazanmıştır. Neyse, uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar, bak, inanılmaz mutlusunuzdur. Sağlığınız sıhhatiniz yerindedir. Tek şey yani parayla almanız gereken şey sağlığınız değildir de böyle ne bileyim ekstra o şeyler meylerdir, arabadır, evdir falan filan. Öyle bir dönemin içindeyiz. Öyle bir dönemin içindeyiz. Bak size bu arada inanılmaz şeylerden bahsedeceğim. Gerçekten mükemmel şeylerden ve şuna değineceğim. Direkt ben artık geçelim. Yavaş yavaş tane tane anlatacağım. Şunu söylemek istiyorum. Mesela geldi birisi, sizi de aradı. Dedi o dedi böyle böyle bir şey varmış, Bitcoin varmış. Ne yapalım, girelim mi? Aha, böyle biri dediği zaman bilin ki piyasada 1-2 ay durulması gerekiyor. Gerçekten de. Hatta hiç böyle beklemediğiniz bir adam geldi size dedi ya, aa Bitcoin'e ben gireceğim falan filan. Ardından böyle 2-3 gün sonra dedi ben piyasaya girdim, hani ne alayım ne edeyim, girdim tepeden. Bunu dedi ya adam. Abi elinde melinde ne varsa, çanta mantan, kaç piyasadan harbiden. Yani öyle bir süreç. Yani bir şey var. Bir likit havuzu var. Para doluyor 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 doluyor, ama şu anki önümüzde bir halving olduğu için bizim biraz havuz daha çok büyüdü. Anladınız mı? Havuz böyleyken 2021 döneminde artık böyle oldu. Yani e, şunu da dile getireceğim. Dedim ya, 62 bin dolara kırdığı zaman 69 bin dolara gelir. 69 bin dolar geldi ama ne oldu, aşağıya lop diye tekrardan böyle 60 bin dolarlara kadar düştü. 60 bin doların altına kadar kendini gösterdi. Bakın, böyle şeyler gelecek. Yani şu an alım satım yapılacak bir konum mu diye soracak olursanız, bak süreç şu şekilde. Sürekli bir düşüş, bir yükseliş, ardından aynı seviyelere getiriş. Ee, Burada al sat yapmanın mantıklı olduğu, inanılmaz mantıklı olduğu gözüküyor değil mi? Öyle değil aslında. Yani tabii benim açımdan, yani şu an ben öyle yaptım ama biliyorum serüvenin hep bu şekilde böyle ilerlemeyeceğini biliyorum. İnsanları burada al sat al sat al sat yaptıracaklar. Bir bakmışsın 76 bin 82 bin dolarlara kadar gelmiş. Senin tekrardan aldığın seviye uçmuş kaçmış. Bir dahaki alacağın seviye 4-5 katının üzerinde. Yani tabii ki paniğe gireceksin, strese gireceksin. Oradan kim alacak? Yeni yatırımcı alacak. Yeni yatırımcıya böyle sürekli yapacak. Sen de ne diyeceksin? Eğer ki bilinçsiz bir yatırımcı ne diyecek mesela? Bilinçsiz bir yatırımcı ne diyecek? Abi ben buradan alayım, en azından alsat yaparım. Bak, süreç bu şekilde ilerleyecek ama uzun vadenin ne şekilde büründüğünü, ne şekilde böyle bürüneceğini zaten çok belli. Bak direkt ben böyle konuya hacimlere girmek istiyorum. Hacim şu anda var ya, inanılmaz büyük bir hacim var. Gerçekten de şunu söylemek istiyorum. Hacim şu an büyük, yani çok büyük bir hacim var. Şuna hacimleri göstermek istiyorum. Şu anda %32'lik, geçen günkünün yükselişinden %32'lik bir yükseliş var. Yani bu şu demek oluyor ki yeni yatırımcı şu anda da geliyor. Yani büyük ölçüde yatırımcı geliyor. Bu çok büyük bir şey. Şimdi şu anki durumundan bahsetmek istiyorum size. Bak Telegram'a da katılabilirsiniz. Bak videoyu beğenin videoyu, algoritma yükselsin ki diğer yatırımcılar da bunu görsün. Şunu söylemek istiyorum. Bu süreç öyle bir süreç ki şu anda. Bak şunu söylemek istiyorum. Buradan direktmen 40 bandının üzeri 41 bin bandı artık bu düşen trendin, yani şu an öyle gözüküyor. Düşen trendin kırılımına işaret aslında. Bu çok büyük bir şey bir saatlikte. Şu anda öyle gözüküyor. Şayet kırarsa marketi de tekrardan kasıp kavurabilir. 2,5 milyarlık 3 milyarlık bir hacim var. İnanılmaz hacimler ekleniyor. Bunları böyle konuşmak lazım. Bitcoin'in şu anda getireceği hamle çok büyük. Shiba. Tabii ki bunu biliyoruz ama şunu söylemek istiyorum. Bak diğer coinler yükselmiyor, fark ettiyseniz. Diğer coinler hala aynı seviyesinde bile değil. Hatta geldiğimiz 69 bin dolardaki
seviyelerin daha da düşüğü mesela diğer altcoin'ler. Ama şu anda mimlerde daha büyük bir kasıp kavurabilir. Wolfcoin WIF Solana ağında. Mesela bu coin'e ben iki katına geleceğini biliyordum. İki katına geleceğini biliyordum ya. Hatta ben dostlarıma da söyledim, arkadaşlarıma da söyledim. Bu coin'in iki katına geleceğini biliyordum. Ama yani insan panik yapıyor gerçekten. Bir telaşa giriyor. Şunu söylemek lazım. Ben şu an tekrardan içerideyim. Telegram'da da zaten bunları söylüyorum. Telegram'da görebilirsiniz. Ama şu anda SHIB'in durumunun diğer coinlere göre, diğer meme coinlere göre de daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Şu an panik yaptıracak, gene panik yaptıracak. Hani geçenlerde söylemiştim ya, hatırlıyorsunuzdur. Şunun aynısı bir panik yani panik, bildiğim panik. Şu an büyük ölçüde olduğu için her an bir senaryo yukarı yönlü veya şu düşüşün aynısı olup devam yapıp kendini o zaman gösterebilir. Ama şu anda bak sürecin şu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Bak şuradan böyle kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Bak şu çektiğim trendin hani en azından en fazla 29 o seviyelere geleceğini düşünüyorum. En fazla hani alım konumunun tekrar böyle alınırsa 29'un aşağısını salmazsa tekrardan alım konumu olacağını söyleyebilirim. Şu an süreç iyi. Bugün 6'sı. Akşam da video çekeceğim. Çünkü en önemlisi o. Şu anda varsayım konuşuruz. Varsayım konuşuyoruz gerçekten de ama sürecin de nasıl gittiğinde tabii bahsettik. Ama akşam daha büyük bir video olacak. Çünkü ona kendimi böyle bayağı büyük bir hazırladım. O videonun daha büyük olacağını söyleyebilirim. Dediğim gibi abone olursanız bak bu sürecin ne demek, nasıl böyle daha büyük bir şekilde ilerleyeceğini dostlarım görebilirsiniz. Anlattığım şeyler bu kadardı aslında ama şuna da değinmeden edemeyeceğim. Şu anda tekrardan böyle 11. sıralamadayız ve sıralamayı koruyoruz. Volüm şu anda yüksek, hala yüksek ve devamlılığını koruyor. Bu hacim aşağı yönlü büyük saldığını görmüşsünüzdür bu düşüşte. Ama diğer coinlerin de aslında aynı şekilde düşüş oldu. Yatırımcı şu anda korkutmaya çalışıyor. Panik çok büyük var şu anda. Ona da bakmak istiyorum hemen. Hemen bakıyorum. Hemen bakayım ona. Hemen bakayım. Gerçekten korku endeksinin şu anda kaç olduğunu biliyorum. 78'in şu anda üzerinde. Şu an gözükmüyor ama 78'in üzerinde. 86'lardaydı. İndeks tekrardan böyle yükseliyor, yükselmeye devam ediyor. Demek istediğim bu. Bak Shibarium'la alakalı haberin ne zaman geleceğini size söyleyeyim. Önümüzde Nisan ayında gelmezse şayet bu 2024'te de geleceğini düşünmüyorum ama Nisan ayında %70 geleceğini düşünüyorum Shibarium'un. Dedim ya yakın mekanizmasında otomatik olursa sıkıntı. Benim de Shiba güvenim gerçekten azalır ama manuel bir akım gelirse en azından ne kadar yaktığımızı biliriz. Bunları böyle bilsek yeterli. Gerçekten bilsek bunları yeterli. Dostlarım bugün anlatacaklarım bu kadardı. Mutluyuz. Şu anda herkes mutlu. Anlattığım şeylerde bahsettiğim destek direnç de çok önemli ama akşamki videoyu kendime hazırlamıştım. O video gerçekten de mükemmel olacak. Bana güvenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.